Merhabalar. Ben Belgin Çelik. Uzun süre aktivistlik yapmış, 2 dernek kurucusuyum. Geçmişten ve bugünlere sizlere bazı anılarımı, bazı olayları, acı, tatlı, konuları anlatmak istiyorum. Yaşım gereği gördüklerim, şu an, eee, 1. ayın 28'inde 67'ye girdim. Güzel de bir şey oldu pandemi döneminde. Hep derler, işte, LGBTİ bireyler, işte, Avrupa'dan alındı. Bizde böyle bir şeyler yok. Hâlbuki bunlar büyük bir yalan. Bizim en büyük eksiğimiz bir, tarih yazılımımızın olmaması ve, her devirde, eee, gerek hükümetler gerek, yasalarda değişiklikler yaparlar. Geçmişi silerler ama, birçoğunda da başarıyorlar. Bizim gibi dinozorlar, sağ olduğu sürece de bunlar anlatılmak ve bilinmek ister. Derebeylik zamanında çok zalim bir derebey var ve o tarihte de çok ünlü bir köçek. Pullu köçek, yerli köçek. Pullu köçek trans bireyler derebeylik zamanında. Yerli köçek de biseksüel, yani erkek görünümlü ve çok güzel oynarlar. O zamanki evliliklerde, eee, gelin ilk başta derebeyine sunulur, ondan sonra damat beye verilir. Gel zaman git zaman o pullu köçek çok ünlü bir köçek, onsuz düğün olmaz ve düğün yapılmazdı. Ta ki 12 Eylül öncesinde Kenan Evren yasakladı. Bu hâlâ devam ederdi. Şimdiki, günümüzde de Kastamonu'nun birkaç köçekler sembolik olarak oynuyor. Köçeğin kız kardeşine evlenecek. Köçek de bunu bildiği için diyor ki, "Ben senin gelinliğini giyeceğim, sen de benim köçek elbisemi giyeceksin, aşağıda oynayacaksın." Böyle bir plan yapıyorlar. Neyse, derebeyi yukarıya çıkıyor, gelinle şey yapacak. Köçek arkadan kamayı çıkarıyor ve derebeyini öldürüyor. O tarihe kadar o coğrafyada, yani, o derebeyini bu şekilde, yapacak tek bir kişi, işte, köçek çıkıyor. Yani, onca kabadayı, yani, onca, sert, maskülen erkeklerin aklına gelmeyen bir köçeğin aklına geliyor ve bu Anadolu'da büyük bir efsane oluyor ve köçekler altın üstünde, takdirle, tahtlarla, köşklerle böyle. Ta ki 12 Eylül'üne kadar ben de oynadım. Köçek çok değerlidir. Kutsal bir varlık gibidir. Bunları bilinmeden, hani, yok Avrupa'dan aldık, yok şuradan aldık. Bunlar büyük bir yalan. Bu, Orta Doğu'nun coğrafyasının hepsinde var. Avrupa'da da vardı. Osmanlı'da da, biliyorsunuz, İç Oğlanlar ve, sarayın içerisinde, ondan sonra iç ağaları, oğlanlar, sübyan koğuşları, çocuklar askeri şeyinde gayet de çoktur ve o zamanlar, küçük çocuklar soba görevi yapardı. Şehzadelerin sağında solunda padişahların erkek çocukları yatılırdı sıcak tutsun diye. Bir nevi klima gibi o zamanlar. Bunlar hep unutuldu. Osmanlı'da çok meşhur mesela Benni vardır. O Karcihan makamında da şarkı vardır. Benli'yi aldım saçaktan. Bir tek bu kalmıştır. Osmanlı'daki şarkıların, türkülerin hepsi o zaman, türkü vardı. Sonra Osmanlı, işte, Türk sanat müziği filan çıktı. Hepsi oğlancılık üzerinedir türküler. Muğla türkülerine bakarsan herkesin şimdi yüzü kızarır ama bu gerçek.
Yine Osmanlı'da bütün çalışan seks işçileri, o zamanki translar kayıt altına alınırdı. Mesela Andon'un yeri, İstanbul Sular İdaresi'nin orada Andon. Çalışan bütün translar kayıt altındaydı. Ve padişah sefere çıktığı zaman hepsi, o zaman gavat denirdi onları satan kişilere. Padişahı sefere gidince translar da uğurlardı, kavatlar da uğurlardı. Hatta ben şimdi yine tekrar edeyim, Cumhurbaşkanı'nın yani milisantimini bile yaklaşamam öyle bir uğurlamada filan. Ben hep derim o zamanki modernlik çağı mı daha farklıydı, şimdiki mi farklı? Bunlar tartışılır. Şimdi dernekler açılmadan önce translar çok büyük mücadeleler verdi. Yani ben hep derim bir ülkede jandarma, asker, karakol yani hapishane falan varsa o ülkede özgürlükleri ne kadar tartışırız. Bunlar bambaşka bir şeydir. Hiçbir ülke ben şu kadar temizim diye bir şey diyemez. Bütün ülkelerin ön bahçeleri harikadır. Harikadır. Tıpkı kendi evlerimiz gibi salon pırıl pırıl olsun ama öbür tarafları boş ver at gitsin gibi. Arka bahçede herkes kirlidir. Kimse masum değildir. 70'lerde emniyete düştüğün zaman çok büyük acılarla karşılaşırdın. Bir emniyet amiri vardı. Sonra bana aşık oldu. Ne çektiysen bu güzelliğin başından geliyor. Kadında da, transta da, erkekte de. Bu güzellik anlayışı çok farklı. Halbuki kalp o çirkinlikte bambaşkadır. Şimdi ben hayatımda ilk defa Kürtçe Sun Kulüp'te bir şarkı dinledim. Kürtçe ya. Değişik bir şey. Tamam o aralar İngilizce, Fransızca mesela dinliyorduk ama Kürtçe. Çocukcağız da Anadolu'dan işte Diyarbakır'dan o taraftan gelmiş çıktı. Hatta hiç unutmam sallana sallana Manchester abi diye lap basıldı kulüp. Kulüp basıldı. Hepimiz apar topar Sirkeci Emniyet Müdürü o zaman Sansaryan'a. Şimdi abinin karşısına geçtiğin zaman mecburen böyle. O zaman şimdi inkar ediyorlar. İlk oraya gittiğin zaman Allah burada Allah yok. Peygamber tatile çıktı. Yazısı vardı yani. Şimdi istediği kadar desinler böyle bir yazı yok. Vardı. Bu gözler gördü. Eğilerek, kapı öyle dizayn edilmiş. Eğilerek amirin karşısına böyle girdik. Sırayla 2 tane polis 10 buraya 10 buraya sopalarla indiriyor kaldırıyor böyle. Yani felç oluyorsun. Herkes birbirinin önüne itiyor böyle. Ben gittim gözümü kapattım böyle. İndirin dedi. İndi. Vurmadı. Hani bir laf var ya bunları Allah vurmuş. Bizim vurmamız iyi olmaz diye. Bazı dini konuların faydalı şeyleri de var. Hani böyle günahkarsın yani. Soya sapına dokunma. O çocukcağızı çok fena yapmışlardı. Burasını kesmişler. Burada saç kalmış bıyıkları. Şunu söyledi. Türk müsün? Kürt müsün? Yani dedim Türk'üm. Peki Türksen dedi. Bu parçayı nasıl dinledin? Bir tokat yedim o anda. Yani ben müzik evrenseldir diyorsun. Hani İngilizce dinliyorsun, Fransızca dinliyorsun ama kendi topraklarındaki ana diline sahip öz kişinin müziğini dinleyemiyorsun. Yani burada bir çelişkiye de düşüyorsun. Velhasıl o 70 ve 80'lere gelene kadar inişli çıkışlı hem iyi hem kötü, acı dolu ondan sonracıma çok olaylar yaşandı. Yine 70'lerden bir anı vereyim. Şimdiki arkadaşlara belki birazcık küpe olur. Her emniyet değiştiğinde geniş çaplı bir şey olur. Operasyon olur. Bu mecbur yapılacak çünkü
Yeni kişi geliyor, kendini gösterecek. İşte asayiş. İlk kurbanlar kim? Hırsızlar, işte translar, ondan sonra romanlar, işte neyse bunlar görür. Ama esas suçun üst kurullarına dokunulmaz. Tıpkı bugünkü gibi. Çünkü onlar üst taraftadır ama ne varsa alttaki işte onlara bir şeylik yapılır. Bütün düğmeye basıldı. Her yerden topladılar, insanları topladılar. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazara kadar üst üsteyiz. Balık istifi gibi. O zamanlar geylere yakalandıkları zaman belli etmeyin diyorduk. Hani erkek gibi hareket edin. O zamanlar GBT yok, bir şey yok. Bu anı çok kötü. Ondan sonra. Şimdi şurası şöyle, emniyetin. Bu tarafı müteferrikane kadın, yani cinsiyet ayrımı yok. Herkes bir yerdeyiz. Balık istifi gibi. Onunla üst üste yatıyoruz. Tuvalet kokusu orada. Bu taraf böyle üst açık, erkekler de o tarafta. Bir tane Laz Yüksel vardı. Kabul etmiyordu. Karadenizliydi. Ondan sonra memur bey dedi, ben dedi şeyim dedi, erkeğim dedi, ben dedi kadın değilim. Dedim Yüksel bak, orada, şimdi geçmişten de örnek verdim. Orada cinsiyetini, yani düşün, o kadar kötü, bırak onu gay olduğunu, azıcık seni görsünler, tuvaletten çıkamazsın. Orada kimisi 3 ay, GBT yok, bir şey yok. Kimisi 4 ay yatıyor, kimi 5 ay yatıyor. Hepsinin gözü dönmüş, birbirlerine kerkiniyorlar. Dedim sus, gel bizim bu tarafta rahat edersin. Yok dedi. Vat 69'dan çıkan geylere dedik ki hani belli etmeyin kimliklerinizi. Rahat rahat yapın. Zaten en dar alan bu kadar. Neyse biraz sonra bir ses geliyor. Oy oy diye sesini duyuyoruz. Laz Yüksel'i tuvalete doğru çekiyorlar. Çünkü seks her yerde geçerlidir. Ben hep derim, dünyada 2 şeye mayın döşenmez. Biri seks, biri müzik. İkisi de evrenseldir. Bunlara mayın döşeyemezsin. Asla. Neyse bir baktık. Yüksel geliyor. Memur bey, ben erkek değilim, kadınım demeye başladı. Demirleri tuttu. Biz de biraz şaka yaptık açık kalsın diye. Ondan sonra biz dinlemedi ya. Vallahi ben kadınım demeye başladı. Neyse aldık onu bizim tarafa. Artık 5. gün had safhaya açtı. Bütün her yerden toplandı. Hep Stonewall olayları deriz. Biz hep Avrupa'dan bir şeyler alırız. Bu da neden? Kendi tarihimizi bilmediğimiz için. Yoksa bizim bu ülkede ne Stonewall olaylar yaşandı. Hangisini sayayım ben sana? Ama bu anlatacağım hikaye Stonewall olayına yüz basar. Balık istifi gibi yerde böyle yatıyoruz. Müteferrika amiri 2 tane kadın polisi getirmiş. Rahmetli Seyyal, böyle hepimiz, çoğu rahmetli oldu. Ben dinozor kaldım işte oralarda. Böyle yaptı, eli arkasında. Gelin dedi, polis arkadaşlar dedi. Bu yerde yatanlar var ya dedi. Hepsi insanlığın dedi. En adi aşağılık kişileri dedi. Bunların hepsi erkek dedi. Seyyal şöyle uzandı, kalktı. Komiserin gözlükleri vardı. Komiserim dedi, Allah size dedi, iki göz vermiş ama yetmemiş, 2 göz daha vermiş dedi. Onu da sen takıyorsun dedi. Buna bir yumruk komiser yerde. Ondan sonra kadın polisler çığlık çığlığa dağıldı. Ama o anda biz, şimdi erkeklerin tarafındakiler, Mındıkoğlu çok meşhurdu, Doktor Mındıkoğlu. Şimdi erkekler deşarj oluyor, teferrikadaki kişiler. Biz onlara bir şey demiyoruz. Anam, bizim koruyup kolladığımız geyler onlardan daha çok erkek oldu. Ya diyoruz hani siz karışmayın. Bak bak diyor, aynı diyor karaya benziyor. Ne kadar güzel yapmışlar, Allah Allah. Böyle onlar daha çok sinirimize gitti. O olay yani paramparça oldu müteferrikane. Kapılar kırıldı. O mahkumlara şöyle demirden şeyler vardı, sandalyeler, böyle bir basıldı, ayrıldı 2'ye birden, böyle ne varsa erkekler tarafına.
O erkekler duvarlara yapıştı böyle. Hırs, artık patlama. Öyle bir patlama ki, öyle bir güç, anlatamam. O kapı nasıl devrildi? Müteferrikhanenin kapısı. Ondan sonra bir baktım, gaz bombası atacaklar. Emniyet müdür muavini geldi. Ne yapıyorsunuz dedi arkadaşlar. Efendim dedi, içeri gaz bombası atacağız. Amir dedi ki, dünyanın neresinde görülmüş dedi. Bir emniyetin içine gaz bombası atılmak dedi. Sen bizi dedi Kars'a mı sürdürteceksin dedi. Durdu. Ve bakın bütün amirler ben bildiğim kadarıyla psikoloji ve sosyolojiyi çok iyi biliyorlar. Okuyorlardır. Bırakın dedi kızları dedi, kim bilir ne yaptınız kızlara dedi. Kızları dedi böyle çıldırttınız, şuraya bakın dedi. Çabuk dedi kızları dedi üst kata çıkarın dedi. Yemek söyleyin dedi, şey söyleyin dedi. Ondan sonra hatta o şeyde biz yukarının ne olduğunu biliyoruz. Tabutluk, yani üst kat. Oradan inişin olmaz bir daha. Ondan sonra biz el ele tutuştuk, zincirleme böyle yukarıya çıkıyoruz. El ele, sakın eli bırakmak yok. Biliyoruz yukarıda ne olacak, yani belki ona da bir üstten bir emir gelir. Yukarısı felaket bir yer. Turistler çekiyor, turistlere yapmayın deniliyor. O hatta Atilla Atasoy şarkıcı, o da öyle bizim yukarı çıkışımı falan gördü böyle herkes bir şeyde. Yukarıya çıktık, bizi bir odaya koydular. Orası pislik, bok, sidik. Bakın dedik, gök kubbe yukarısı. Ondan sonracıma bak aşağıyı paramparça ettik, açın dedik. Size ne dediler? Açın insanca. Orası nasıl kokuyor? Yani oturamazsın, edemezsin. Böyle pislik bir yer. Neyse çıktık. Ondan sonracıma tabutluklara koymaya başlayacaklar bizi. Tabutlukta nasıl hani böyle çelik gibi okullarda eskiden dosya dolapları var ya. O tabutlukların içine atılıyorsun, kilitleniyorsun. Tepende bir lamba şöyle. Ne oturabilirsin, ne çömelebilirsin. Dimdik ayaktasın. Dar bir yerdesin. Sadece delik, 4 tane delik var. Ağzının şuraya sigara veriliyor. Sigarayı içiyorsun. Artık beynin de gidiyor, çürüyor. Sigarayı içiyorsun, içmek şeyi de duyuyorsun. İçerisi var ya, sanki tilki çıkarıyorsun. Boğuluyorsun zaten sigara dumanıyla. Neyse onu da yaptık, ettik. Sonra amir yukarıya çıktı. Ben size böyle mi söyledim dedi. Bu kedi olayları var ya hani şalvar giydirip aç kalan kedileri şalvarlara atarlardı. Bu şimdi hani demiyorum böyle bir şeyler bir daha olsun. Allah düşmanıma e, nefret ettiğim insana bile yaşatmasın. O kediler yani atılırdı şalvarla o kedi için. O kedinin bir suçu günahı yok ki zavallı. Zaten çıldırmış şeyin içerisinde. Roma'yı da sen yakardın, darbeleri de sen yapardın. Ondan yani olmadık şeyleri anlatırdın yani. Öyle bir şey düşünsene, her yerin paramparça olmuş. Hani bir türkü vardır. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Bu doğrudur çünkü. Bu süreçler maalesef yaşana sonra biz açlık grevleri başlattık Türkiye çapında. Bu açlık grevlerinde hala arkadaşlarımız vardır. Ankara'da başlatıldı. O zaman ne lambda var, ne kaos var, ne bir şey var, ne şu var. Bizler aslında çok güçlü insanlarız. O kadar güçlüyüz ki hatta o amir de söyledi, o yukarıya çıkıp bize yemek filan getiren. Siz dedi o kadar güçlüsünüz ki dedi. Siz dedi birbirinize bağlılık dedi. Anlatamam dedi. Ama siz dedi şuradan serbest bırakacağım çıkacaksınız dedi. Başlarsınız birbirinizin gözünü oymaya dedi. Adam bizi bizden çok iyi biliyordu. İşte dedim yani. Hakikaten öyleyiz. O zaman birlik içerisinde bizi kimse yıkamazdı. Şimdi gelelim Güllüm'e. Şu Güllüm'den nefret ediyorum. Şimdi sen bana bir şey yapıyorsun hemen Güllüm yaptım.
O ona bir şey alakasız. Eskiden gullümü biz işkence altında yapardık. Örneğin senle ben falakadayız. Polis çok çirkin hani yakışıklı, çirkin, kel. Ondan sonracıma dayağı yedikçe biz seninle böyle yapıyordum. Ay kız polis ne kadar güzel. Hii, ay açık daha vur. Ben sadistim. Açık daha vur. O onun eli bende. Böyle tutuşuyoruz birbirimizi. Gülümü oradan o direnci kırmak için yapardık. Acımızı daha çok hafifletelim diye yapardık. Ondan sonracıma ay akşam Boğaz'a gidelim mi? Bütün paralar benden. Ay senin gibi erkek görmedim diye o polis ne yapardı? Atardı ya, Allah size lanet gelsin derdi. Acıdan kurtulurduk. Bu o gullümün yapmış olduğumuz çabası sonucu. O bir dirençti. Ama şimdi bakıyorum herkes herkese çok aşağılayıcı, çok kötü bir şeyler, ay gullüm yaptım deyip çıkıyor. Onun içini bile boşalttık. Gullüm bu değildi. Bak eskiden küçük bir oda tutarsak şey gibi yatardık, balık istifi gibi. Balıkların yine de bir kasada bir hareket vardır. Yani şöyle ayrılı bizde o da yok. 5-10 kişi bir odanın içinde. Benim ayaklarım senin ağzında, senin ayakların benim burnumda. Böyle leş gibi banyo yok, su yok, makyaj, epilasyon yok, bir şey yok. Çat çat macar ciletleri. Herkes benim ayağım gibi küçük olacak diye bir şey yok. Kimi 40, kimi 44 böyle. Ay hadi git. Giderdim böyle kapı kapı, mağaza mağaza. Fındıkzade'de bir tane bir ayakkabıcı buldum. Kocaman getiriyordum. Hepsi bir gün biri giyer, işe çıkardı. Devrisi gün, öteki ikinci günü üst üste çıkma şansı yoktu. Ayakkabı yırtılmasın diye. Yani tek ayakla böyle şey gibi, çarkıfelek gibi teker teker ta ki o yırtılmadan tekrar giderdim. Hatta bir ayakkabıcı orada gittiğimde de söyledim. Ay dedi ne kadar dedi mübarek büyük bir ayaklar var dedi. Bu çok dedi uğurludur dedi. Büyük ayak dedi. Sen bir de içimden sor dedim. Bir tane bulduğun zaman bayram ederlerdi. Yani şimdi bakıyorum ben bu camiayı tanıyamıyorum. Üzülüyorum. Yani e, şimdi bu kadar da yani her şey devlet yaptı oraya bağlamıyorum. Çünkü eskiden Kars'tan gelmiş, Van'dan gelmiş, Adana'dan gelmiş, Mersin'den gelmiş, köyden gelmiş ama hepimiz bir Ermenisi, Rumu zaten bizim içimizde şey yoktur öyle milliyetçilik. Hepsi bir kimliktir. Bir şemsiye altındadır. Yani sen şusun, sen şusun asla yoktur. Ben hep derim dünyanın en kalabalık, en büyük, en tutarlı kitlesiyiz. Şimdi ben bunu göremiyorum. Bu yok. Şimdi herkes kendi başına ne bileyim ben sen bu şehre giremezsin. Sen buraya yapamazsın. Bunlar beni üzüyor. Hani düşünüyorum yıllarca mücadele verdim. Bunlar için mi verildi diyorum. Çünkü özgürlük bu değil. Özgürlük bir sanat eseri gibidir. Özgürlüğün anlamı budur. Ama sen yaptığın özgürlük beni kısıtlıyorsa bu özgürlük değildir. Tabii ki özgürlük çok önemli. Çok güzel bir şey. İnsanoğlu Sümerlerden bugüne kadar hep özgürlük mücadelesi vermiştir. Bu bugünün sorunu değil. Sümerlerde de böyleydi. Bir özgürlük arayışı vardır. İnsanca bir, insan haklarına yani yaraşır bir özgürlük. Bu hep vardı. Hep de arayacağız. Hani bu geçmişte de böyleydi. Ondan sonra Osmanlı'da da böyleydi. Cumhuriyet'te de böyleydi. Hep özgürlüğü böyle dar bir alana işte sıkıştırıp orada çırpınma. Ondan sonra işte dernek kur. Ondan sonra işte yasalara şey yap, şunu yap, bunu yap. Yani özgürlüğün sonu yok. İnsanlar hep günahlarından arınmak için Mekke'ye gider şeytan taşlar. Ve gelir arınır her şeyden. Ondan sonra o şeytanı taşladığını unutur. Tekrar kendini bir şeytan taşlama yerine hazırlar. Bu böyle uzun uza sürüp gider. İstanbul'da yine 80 sonrası işte darbe oldu. Askerler geldi. Ondan sonracıma. Zaten o zamanlar darbe yapıldığı zaman bütün karakollara hemen bir albay atanır. Onun gözetimi altında olursun.
Polisler işte askeriye karşı daha iyi görünmek için seni tanıyıp bilen polisler bile nerede ne var getirir karakola. Buradan iki anı anlatayım. Birinde toplandık. O askeri arabalarına doldurulduk. Çıkamıyorsun, edemiyorsun. Ne diyorlar o koca bir askeri araba. Hepimiz nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama. Tıka basayız. O ona şüpheli gözle bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ölüme mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ben hayatım boyunca o Selimiye kışlasını sadece dışarıdan görmüştüm. Hatta bir rivayet iki kardeş orada askerlik yapmış. İkisi de birbirlerini görmemişler, öyle terhis olmuşlar. Devasa bir yer Selimiye kışlası. Askerler bizi indirdi. Dipçiklerle vura vura. Koskoca koridordan gittik, 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 gittik. Bitmiyor o koridor. Geldik, asker selam verdi, kapıcının içeriye girdik. Bir tane üst rütbeli bir asker, orta yaşlı bir bey. Şöyle hepimiz dizildik, kılıktan çıkmışız böyle, leş gibi. Ondan sonracıma adam masasında şöyle aşağıdan yukarıya bizi bir süzdü. Bir şey böyle nedir? Asker bu ne dedi? Efendim dedi bunlar dedi polis bize verdi. Bunlar malum şahıslarmış dedi. Malum şahıs ne dedi? Efendim dedi bunlar işte dedi şunu yapıyormuş bunu yap. Çabuk dedi. Bunları dedi aldığınız yere evlerine kadar bırakacaksınız dedi. Polis dedi görev yapıyorsa dedi görevini dedi bu gibi şahıslarla değil dedi. Benim karşıma gerçek bir suçlu getirsin. Başka işiniz kalmadı mı dedi. Adam bir kökredi. Ay bir rahatladık. Ve hakikaten emir demiri keser. Hepimizi evlerimize kadar bıraktı. Neyse öbür anlatacağım. Polisler bizi tanıyor. Kadın arkadaşlar, trans arkadaşlar toplandık. Evde oturuyoruz böyle. Polis geldi, bastı. Evde ne erkek var, ne bir şey var. Hiç kimse yok. Getirdiler karakola. Ki Murat Başkomiserle o kadar oturup vodka içerdik. O kadar dostluğumuz vardı. Ağzımız kokmasa müfettiş falan gelir diye. Neyse biz yukarıya çıkarken iki tane subay aşağı iniyorlardı rütbeli. Herhalde görevlerini tamamladılar, gidiyorlar. En üst kata bizi çıkarttılar. Eylül işte soğuklar başlıyor. Deniz anne oldum bittim. Ağustos ayında bile üşür mübarek. Bu yaratılışı böyle. O bekçi başını da tanıyorum. Murat'la bizim oturduğumuzu da biliyor, hürmet ediyor. Allah kimseye kraldan çok kralcılık vermesin. Asla. Hiçbir mesleğe yani. Dedim ki Deniz anne çok üşüyor dedim gelsin şu sobanın yanına. Git dedi bana bir bağırdı bir çağırdı. Aa sanki beni hiç tanımıyor bilmiyor gibi. Neyse aradan 5 dakika falan geçti. Ay dedi gelsin Deniz Hanım dedi sobanın yanına dedi. Ne oldu dedim birdenbire bu adamın içine dedim iyi cin mi girdi ne oldu? Sen dedi benimle gel dedi. Ben aşağı indim. Sadece bir kapı açıldı, karanlık bir oda. O dışarıdaki floresan ışığıyla iki o aşağı inen subayı gördüm suratlarını. İçeri attı beni. 2 tane tabanca buramda. İkisi de güzelce ne işlerini halletti. Dedim ya işte o güzellik o şey midir nedir başa bela. İkisi tam çıkıyordu. Ben üstümü giyinirken beni getiren ekipler amiriyle göz göze geldik. Artık ölürsem öleyim. Ne oldu amirim dedim. Bizi evden aldın. Hiç kimse yoktu evde dedim. Yani sizin şeyinizle günah ve dedim şehvetli bir şey de yapmadık. Beni bunlar için mi buraya getirdiniz dedim. Şimdi siz ne duruma düşüyorsunuz dedim. Adam kafasını güm güm vurdu şeye yukarıya çıktım. Sabah oldu. Bekçibaşı sen git Murat Başkomisere Belgin subayları baştan çıkarttı şöyle diye anlat. Bu sefer tekrar aşağı indim. Murat bana bir tokat. Dedim ne oldu keşke dedi.
Bunu ben duymasaydım. Ne duydun Murat Bey dedim. Artık yani böyle ne duydunuz dedim. Böyle böyle. Ben sana doğrusunu anlatayım dedim. Dinler misin? Çağır dedim o bekçi başını. İzinliymiş şeye gitmiş. Evinden çağırttırdı. Dedim durum böyle böyle mi? Buraya anlattığın gibi böyle böyle mi dedim. Ik dedi, bık dedi. Amir o bekçi öyle diyor. Yani ben ayartmış oluyormuşum gibi Murat Başkomiser'e böyle söyle diyor. Gerçek ortaya çıktı. Attığın tokat dedim. Ben de ilelebet kalacak dedim. Senin dostluğun sahteymiş dedim. O içtiğimiz dedim. Vodka'ya dedim lanet olsun dedim. Ben bu kadar mı karaktersizdim? Sizin dedim emniyetinizde dedim bana bu iş yapıldı dedim. Bunu sorgula dedim. Bu böyle gitti. Yani ondan sonra gelelim Hortum Süleyman'a. Doğan Karakaplan var. Kemik Kıran Çetin var. Bu gibi insanlar rahat bir şekilde ölmedi. Zulmeden her insan, ben hep derim, öbür dünyayı bırakmak gerek yok. İlahi adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Anayasa öldür, şu bu demiyor. Bu Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta da hep öldürmeyeceksin, kötülük yapmayacaksın der değil mi? Bunu aksi iddia edebilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'in kalbi ne der? Cenab-ı Allah, canı ben verdim, benden başka kimse alamaz der. Bitti. Hazreti İsa bir fahişe taşlanırken, oradan İsa geçerken en güzel bir laf. Ya İsa diyorlar, ilk taşı kim atsın? Taşlayarak öldürecekler. Ondan sonra Hazreti İsa bakıyor, kadıncağız taşlanacak. Hiç günahı olmayan ilk taşı atsın diyor. Hiç günahı olmayan. Bana günahsız bir şey, bir canlı göster. Günahsız. Günahlarla yaşıyoruz biz. Ondan sonra af dilemek için şuraya buraya gidiyoruz. Türbelere gidiyoruz, şunu yapıyoruz. Hacca gidiyoruz, şeytan taşlıyoruz deminki dediğim gibi. Günah hepimizde var. Herkes taşlarını indiriyor ve kadını bırakıyorlar. Yani günah yani nedir? Bu günahı da yapan insanlar, eden de insanlar. Ama günahtan ve yasaktan hiç kimse geri kalmaz. Örneğin sokağa çıkma yasağı pandemi süreci de adam cezayı alıyor gözünün önüne geri çıkıyor yapacağını yapıyor. Bunu şey yapamazsın. Çünkü beyin özgürse eğer istediğin kadar bu beyne şey yap, yok et. Gelelim Hortum Süleyman'a. Kaç renk varsa 7 renk diyelim. Hortumlar böyle kesilir masasının üzerinde. Onun küçük de bir oğlu vardı böyle. Yani bunu burada kanun bunu böyle emretmiyor. Rengarenk hortumlarla dövün diye bir anayasada madde bulamazsın. Yoktur. Bu kanundan aldığı bir yetkiyi yani kanun içerisinde kullanmak yerine kendi beynindeki çürümüşlük kanununu uyguluyor. Soruyor hangi rengi istersin? Yani beyaz olsa dövmeyecek mi? Kırmızı var, yeşili alsa kutsal yeşil türbe gibi onu dövmeyecek. Aynısını yapacak. Ve adam dövüyor ve sırayı diziyor. Oğluna diyor ki bak diyor bunlar diyor oğlum. Erkek bunlar insanlığın yüz karası diyor. Böyle çocuğu. Ve bu çocuk büyüdü. O adamın eziyet ettiği tecelliyi yaşıyor şimdi. Ne oldu? Kardeşini kurşunla öldürdüler polis. İstemezdim yani bunu ben şey için söylemiyorum. Ölüm çok kötüdür. Düşmanımın başına da vermesin. Yaşam hakkı herkesindir. Herkes için kutsaldır. Kemik Kıran Çetin 70'li yıllarda ekipler amiriydi Beyoğlu'nun. Zayıf, gıgırık bir insandı. Düşün, kanun hangi maddesinde vardır? Kemik kırmadan bırakmazdı. İlla o suçlu mu, değil mi? Yok. Kemiği kırardı, telsizle girişirdi böyle. Devletin o telsizini suç aleti
yapardı. Kemik kıran Çetin dediğin zaman herkes kaçacak delik arardı. Ben bir kere onlara rastlaştım, altıma işedim. Allah'tan ki işedim. Git buradan dedi, kovdu beni, kurtuldum. Gel zaman git zaman. Otel Viyana'da kalıyorum. İsmet Karadenizli, Rizeli. Otelin sahibi. Ondan sonracıma merdiven, böyle boşluk merdivenin altı var ya böyle. Ay orada bir tane garip bir adam yatıyor. Yukarıda görüyorum garip bir adam. Sanki dünyanın kahrını o çekiyor. Yıkılmış iki şeyi böyle. Dedim Çetin, ben bu adamı tanıyorum. Hani e, kim bu dedi. Şimdi çok ayıp olacak neyse böyle. Ha o dedi, ne koyduğumun dedi. Kemik kıran Çetin'i yok mudur? Ha o dedi. O zalim, imparator, kemikleri kıran adam gitmiş, küçülmüş. Ondan sonra yıkılmış. Merdiven altında yatıyor. Acıdım onu dedi, verdim ha orada yatıyor dedi. Gittim karşısına. Karnınız aç mı dedim. Kafa böyle. Böyle yaptı. Karaköy tavukçusu vardı Tarlabaşı Caddesi'nde. Bir tane tavuk suyu çorba söyledim. Ondan sonra Samsun 2016 içiyordu. Onu aldım. Ondan sonra beni tabii ki tanımazsınız dedim. Bir gün dedim hani bulvardan aşağıya geliyordum. Yine de ona amirim dedim. Bitmiş adam. Ve dedim sizi görünce altıma işemiştim dedim. İstem dışı çünkü o kadar ünlüydünüz ki dedim. Ben oyum dedim. Böyle o gözyaşları hiç unutmam, bir kare gibi çorbanın içine damladı. Onu içti. O da bana yetti. İşte ilahi adalet bu. Yani kötülük ne kadar yaparsan yap, o yasaklar ve kötülüğün içinde kendine çıkacak bir kapı bulamazsın. Asla bulamazsın. Doğan Karakaplan geldi. Koyu dinci. Ya insan dinci, İslamcı, ateist, ne bileyim ben şucu bucu değil. İnsandır insan. Şimdi açık Kur'an'ı ben de okudum. Ailemden gelirim. Hiçbir Kur'an'da öyle bir mezalim yoktur. Sen kendi Kur'an'ını beyninde yazar çizer, onu tatbik edersen dinden de soğursun. Dinden soğursun bugünkü gibi. Bir tane seks işçisi kadın buna bağırınca böyle kadının kolunu tutturdu adamlarına böyle çakmağı yaktırdı. Kadın ciyak ciyak bağırıyor. Orospu dedi, sen dedi şu sahte ateşe dedi dayanamıyorsun. Öbür dünyada cayır cayır yanacaksın. Orada ne bok yiyeceksin diye. Kadının elini böyle yaktı. Abdest alırdı. O abdest aldığı suyu o insanların suratına atardı. Temizlenin, arının diye. Böyle bir zihniyet dinin neresinde var? Bunu hangi peygamber yapmıştır? Abdest alacak suyunu döksün. İşte kendi Kur'an'ını o kendi bir alt metinde yazarsan dinden de soğursun, İslam'dan da soğur, yani her şeyden soğursun. İkincisi bir tane transı zorla erkek yaptı. Çaycılık. Bak dedi, erkek ol dedi, çay yapıyor. Fıldır 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 böyle çay dağıtıldı. Doğan Karakaplan, Matit, Manukyan, Türkiye'nin vergi rekortmeni, Patroniçe, İstanbul Genel Evleri'nin sahibi. 1.000 lira para aldı. Ama buna rüşvet diyelim ama buna bir şey diyelim. Yani istediğimizi koyalım. Kutsal para değil. Hacca gitti. Evet. Hac dönüşü paramparça arabası kazada gitti. Bunu iftira değil, bir şey değil yani bunlar yaşandı. Onun sonu da öyle gitti. Çünkü çok aldı. Çok. Yani o şekilde. Bunun gibi bir bekçibaşı vardı o zamanlar, bekçi ve başı.
Allah'ım bir zalim bir adamdı. Çünkü o üniformayı yahut da herhangi bir sivil elbiseyi her insana giyebilir, giydirebilirsin. Bir ünvanın olmuş olabilir. Ama o insan kendi üniformasının içine zalimliğini altında saklıyorsa, her insan, herhangi bir sivili, formalısı, şusu bunu, eğer o kendi, zalim elbisesini içinde giyiyorsa ona hiçbir şey yapamazsın ta ki ispat edilene kadar. O zamanlar, polisin bir, bekçinin düğmesini koparttın mı yandın, devlet malıydı. Adam kendini şey yapmak için haksız yere, çok zalimdi, düğmesini koparttı, kendi koparttı. O zavallı neler çekti bakın. Onun da sonu ne oldu neyse aynı hikaye gibi. Sonra o bekçibaşının karısı ve gelini seks işçisi oldu. Bunu da gördüm. Seks işçisi oldu. Ve Kemikkıran Çetin'in kızı solcudur. Şimdi Avrupa'da yaşıyor. Ve aynı o zihniyetteki adam kızına ve karısına yapmadığı zulmü bırakmamıştı. Bunları görmek bana burada din çok güzel bir şey. Yani dinle benim bir şeyim yok. Hani dini eğer iyi, bu Hristiyanlıkta da, şunda da, bunda da, işte demin de dediğim gibi hepsi öldürmeyecek seni, hepsi hümanist bir şekilde yaklaşıyor. Ama insan kendi dinini beyninde yarattığı zaman, yaşattığı zaman bu sefer ne Kur'an'a, ne İncil'e, ne bir şeye saygı duymuyorsun. Burada ne kalıyor? Kendi insanlığın kalmış oluyor. Ben hep derim, insanlığımızın dışına asla çıkmayalım, yapabildiğimiz kadar yapalım. Ama insanlığın dışına çıktığın zaman hayvana da acımasız oluyorsun, bitkiye de, doğaya da, çevreye de. Bizi yaşatan, ben hep derim, benim için 3 kutsal vardır. Annem, babam, şu filan değil. 3 kutsal. Annem için de geçerli, sizin için de geç. Su, hava, güneş. Bunlar bittiği zaman, bu 3 element bittiği zaman hayat bitiyor zaten. O da demek ki o zaman Mars'ta, işte Ay'da, Jüpiter'de şahane bir şeyler olmuş. Burayı terk edip gidebiliriz. Demek ki yok. Seni yaşatan 3 şey vardır. Bu 3 şeyi yani göz bebeğimiz gibi şey yapalım, koruyalım, kutlayalım. Günümüze geldiğiniz zaman ne oluyor hayatım? Ülkemiz siyanür, çünkü dünyada artık siyanür patlaması var. Bunu boşaltmak gerekiyor bir yere. İşte bizim gibi ülkeler, Afrika gibi yahut da daha öbür geri kalmış ülkelerde siyanürle şu kadar bir altın bulacaklar, koskoca bir çevreyi yok ediyorlar, zehirliyorlar. Yani Tanrı'nın gazabı, işte şey yok, eşcinseller, yok şunlardan, yok deprem. Yahu senin kendi ülkene zehirli, siyanürle altın çıkarmak için koskoca alanların yok oluyor. Geleceğin diye bir şey kalmıyor. Sen bunu burada mücadele edeceğine kolay lokma, işte Boğaziçi'ndeki işte bu şeyleri tartışıyoruz. Ondan sonra birkaç böyle şeylerden bir şey, hani öbür tarafa bak, biz burada ahlakçı. Ahlak nedir ya? Ahlak nedir? Eğer ahlakı geniş çaplamda alırsak, ben bir tane ben hep diyorum eskiden ben hep ahlaklı insanlarla birlikte oldum. Bir tane ben ahlaksızım diyenle görmedim. Onu da hasretle bekliyorum. Belki öbür dünyada görürüm. Herkes ahlaklı. Ahlaksız bir toplum yok ki. Ama herkes kendine göre ahlaklı. Kimin ahlakı kimine göre? Bu ahlak. Ahlak. Ya ben şöyle, bir de şunu şöyle düşünüyorum. LGBT'li, Çingene, Kürt, şu, Alevi her neyse beni hiç rahatsız etmiyor. Ya seni niye rahatsız ediyor? Politikalara gelince biliyorsunuz ülkede insanların tırnakları söküldü. Bu ülkede Kürdü, Lazı, Alevisi, Sünnisi, şusu busu, dikkat ederseniz her devirde bu azınlıklara karşı acımasızca e,
şeyler oluşturdu. Yani, her gelen, hükümet bir diğer hükümetin intikamıyla gitti. Hâlâ da öyle. Bir türlü, şeye gidemedik. Demokrasi denilen, ölçüm cihazlarında en üst seviyelere maalesef çıkamadık. Hep böyle, bir darbe, ondan sonra bir ötekileştirme. Yani burada bir tek LGBT sorunları yok. Hani, bu ülkede Kürtler, Aleviler, Romanlar, azınlık olan her şeye, eee, sürekli gidilen bir şey. Bugün hâlâ bu ülkede günde 4-5 kadın öldürülüyor. Öbür tarafta bakıyorsun, anne kutsaldır. Cennet annenin ayakları altındasın. Çok güzel, harika ama yani bir cins kıyım, kadın kıyımı hâlâ bunu düzeltemedik. Yani bunun önüne geçilemez mi? Geçililir yani. Bunun arkasında trans ölümleri, biz görmediğimiz gay ölümleri var mesela. Bu sorunlar hep yaşanacak. Yani bu bugünkü Boğaziçi sorunu bugünün konusu değil. Geçmişte de var, olacak. Çünkü insanların, artık, güzel bir politika yapacak şeyleri kalmadı. Görüyoruz, o ona, bu buna. İnsanlar, şey gibi, şişmiş bir balon gibi böyle bir yerde patlıyor ve patlamaz. Artık insanlar alıştı. Gay'in de ne olduğunu biliyor, trans'ın da ne olduğunu biliyor. Yani konu bunlar değil. Bunlar sadece afyonvari uyutma şeyler. Bugünkü bu LGBT bayrağını tartışmamız bugünün konusu değil, bugünün sorunu değil. Hatta o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı. Başbakan da değildi hatta hazırlanıyordu. Abdullah Gül filan vardı. ODTÜ'de davet edildi Abbas Güçlü'ye. Çok güzel açıklamalar yaptı. Çok güzel, savunmalar yaptı. Gayet güzeldi. O zamanki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Cumhurbaşkanımız. Geçmişte çok zulümler çektik, çekmedik değil. Buradaki anlattıklarım demin de dediğim gibi incir çekirdeğini doldurmaz. Bir de bu sürgün olayı. Bakın sürgün Osmanlı'dan beri var olan bir şeydir. Her an uygulanabilir. Trene bizi doldurdular Haydarpaşa Garı'na. Eskişehir'e sürecekler. Bir kompartımana doldurulduk. O an benim yıllar önce izlediğim Cassandra Geçidi diye bir film vardır. Ava Gardner oynamıştı. Trene bir sonsuzluğa bir mikrop girmişti. Yok etme, ihmal etme. Aklıma hep o gelmişti. Nereye gidiyorsun, ne oluyor? Sorgulayamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Tepende polisler, bütün kompartıman böyle. O zaman geylere damga vuruluyordu. Böyle. Mühür. Almanya'da ingıldık deniliyor. Sürgün. 5 yıl İstanbul iline giremiyorsun. Bu her an yapılabilir. İşte geçmişte dediğim gibi Benli'yi Üsküdar'dan Beyoğlu'ndan Üsküdar'a sürdükleri gibi. Sürgün her zaman için vardır. Her anda yapılır. Bu Avrupa'da da var, şurada da var, burada da var. Yani yok değil. Sonra şimdi kompartımanın kapıları açıldı ama ikide bir çık bakıyorsun. Hepimiz biraz yaratığız ama. Günlerce sen emniyettesin. Kiminin makyajı akmış, kiminin sakalı çıkmış. Şimdi her şey öyle kolay değil de. Kiminin insanlıktan çıkmış. Sonra baktım polisler çekilmiş. Artık hangi istasyonda durdun? Eskişehir diye bir sürülme olmadı. Olmadı kardeşim. Olmadı. Ölmedim daha. Sonra şeye geldik. Kartal'a geldik. Ümraniye işte. Zaten Banliyö tren en uzun mesafesi İzmit'tir. Oradan öteye gidemezsin. Yol dolmuş gibi. Hepimiz yavaş yavaş atladık trenlerden. Ay bir görsen o İzmit karayolu nasıl biliyor musunuz? E5 deniliyor herhalde orası. Papatya gibi.
Neyse ben rahmetli Sıçan Arzu'yu aldım yanıma. Su yok öyle pet şişe şimdi var istediğin yerden alıyorsun ediyorsun. Ağzımız burnumuz kurumuş su arıyoruz. Vallahi bir tane şöyle bir su akıyordu. Lağım suyu muydu? Ne suyuydu bilmiyorum. Eğildik o sudan içtik. İçtik. Yani Allah kimseyi susuz, aç bırakmasın. İçtik ablacığım. Ondan sonracıma bir anda gittim yeni yeni evler yapılıyor. Kapıya vurdum. Dedim bir lokma ekmek. Ondan sonracıma oradan öbür Lubunyaları görünce abav dediler bastılar bizi kadın erkekler diye. Kapılar kapandı. Çıktık caddeye. Araba. O gay nereye gitti bilmiyorum. Hani ona dedim kaç ama dedim git yani iline git. Çünkü 5 yıl yakalanırsan bir 10 yıla çıkar. Onu da kaybettim. Kimse kimseyi şimdi sende can ciğer de olsa kimse kimseyi tanıyacak hali yok. Ben sadece yanındakiyle sen yahut da yanındakiyle ilgileniyorsun. Bir de yeniden yakalanma korkusu var. Ondan sonra bir baktım Adanalı bir kız. O garibim de yanlışlıkla bir bahçeye girdi. İzliyoruz ama bir baktım ki arkadan bahçe sakinleri ellerinde kazma sopaları kızı ciyak ciyak kovalıyor. Nasıl kaçıyor? Çünkü müdahale edecek şeyin yok. Gücün yok. Buradan karşıya geçeceksin ona. Halk ayaklanmış. Ve hep benim aklımdadır. Sonra araştırdım hiçbir haberde yok. Neyse bize geldi bir tane bu harç taşıyan arabalar vardı. Nedir o? Ne diyorlar? Beton falan götürüyor ya harç. O durdu bindik. Ondan sonra biz ona binmeden bir şeye Murat Yüzümlüdör'de kızlar bindi. Bizi alın dedik onlar bize böyle yaptı. Çünkü herkes kendi canını kurtarma derdinde. Almadılar bizi. Neyse biz o harç arabasına bindik kardeşim. Adam merhaba merhaba. Ondan sonra nerede? Buradan dedim bir akrabamıza geldik dedim. Arzu'ya sen hiç konuşma dedim. Böyle eşarbı takılı. Ondan sonra tır şoförü bakıyor şimdi o harç arabası. Ondan sonra ya dedi bunlar da dedi azdılar iyicene dedi caddeyi doldurdular dedi. Bilmiyorlar ki biz de öyle desek gidecek. O anda kafamı çevirdim o kız hala kaçıyordu bir yere düştüğünü gördüm. İçin cız ediyor ama sen bir şey yapamıyorsun. Nereye gidiyorsunuz? Üsküdar'a gideceğiz dedim. Adam dedi ki ben Ümraniye'ye döneceğim dedi. Ümraniye o yol ayrımı böyle ekipler orada bekliyor. Ay dedim Ümraniye'de bizim de dedim çok sevdiğim bir ahbabım var dedim. Allah razı olsun biz de Ümraniye'ye dönelim dedim. Çünkü Ümraniye'ye dönen tarafını kesmemişler. Açık bir kapı. Oradan Üsküdar'a geldik. Üsküdar'da indik. Ondan sonracıma dolmuşa bindik. Oradan vapurla karşıya geçtik. Bir ay sokağa çıkmadık. Her yere atanana tabii ki devlet demiyor böyle yap şöyle yap hani şudur. Ama bağlı oldukları birimlerin emirlerini ve birçoğu da kendi işte dediğim yöntemlerini geliştiriyor. Bir nevi görevini daha güzel yapıyorum ama temizlediği ne? Neyi temizliyor? Mesela eskiden her gelen Emniyet Amiri İstanbul'a kök kazımaya geliyordu. Yani işte ben buradan bunların kökünü kazıyacağım. Şunun kökünü kazıyacağım. Kök nasıl kazınır? Kökü kazınamazsın. Bir ay bir tırpan geçirirsin. Ondan sonra ötekisi gelir. Tam rahatlarsın. Bu sefer kök kazımaya o başlar. Yani bu kök kazıma bitmiyor. Bu LGBT'ler için de olabilir, diğerlerin için de olabilir. Bütün azınlıklar hep bir kök kazımaya maalesef gidiyor. Tıpkı bugün hala kadın cinayetleri, yani hala sürüyor. Arkasından trans cinayeti, gay cinayetleri, ondan sonracıma hiçbir şekilde azalmıyor. Azalmayacak da. Ne zaman bu kök biter? Hani dünyada bütün canlılar ölür ve o zaman hiçbir şey kalmaz. Ancak insan öldüğü zaman kökü kazınabilir. Ama yaşıyorsa bu yani LGBT ve eşcinsellik hayvanlarda da var. Bu o zaman oradan da başlayın. Hani bu tabiatta var olan bir şey. Yani bu özel değil ama gece oldu muydu?
En rütbelisi de oraya gelir, tanınmamak için işini bitirir ama ilk taşı da o atar. Bunu unutma. Bunlar var. İlk taşı da o atar. Kökünü kazıyamayacağına göre. Avrupa sözleşmelerinde bazı imzalar olduğuna göre geri de adım atmayacaksın. Kanunlar hiçbir zaman için geri geriye işlemez. Yani yok edemezsin. Neyi bugün diyorum ben her zaman için orospusunu, ibnesini yani azınlıkların hepsini kökünü kaza. Bir ay geçmeden binlercesi gelir karşına. O zaman insanlığın kökünü kazımak gerekiyor. Kazıyamayacağına göre önümüzde bir seçim var. Şu an ben de bir siyasi parti mensubuyum. Bir seçim çalışması var. Şimdi her partinin bir seçmen tabanı var. Yani Türkiye'de herhalde 30 küsür bir parti var. Biz de bu partinin içinde Yeşiller ve Sol Gelecek olarak bulunuyoruz. Her partinin bir tüzükleri var. Kimi aşırı dincilere dayanır, kimi sosyalist bir şeye dayanır, kimisi muhafazakar daha da bir yere seçmenlerine dayanır. Bu seçimlere giderken çevreyi dizayn etmek gibi bir şey başlar. Mesela nasıl diyeyim? İşte bundan birkaç ay önce farklı bir şey tartışıyorduk. Geçen ay başka bir şey tartışıyorduk. İstanbul Sözleşmesi bayağı tartışıldı. Hani çünkü imza attığım bir şeydi. Orada hepimiz gittik. Ondan sonracıma. Bu gündemi değiştirmek için, gündemde kalmak için bu gibi şeyler yapılacak. Bu her seçimde olağan bir şeydir. Demin dediğim gibi bir emniyet müdürü geldiğinde kök kazımaya başlar hani bir şeylere. Bu Zeki Müren bugün kök kazanacaksa eğer Türkiye'ye ve şimdi devlet sanatçısıdır. Refah Parti hükümetinde vefat etmişti. Hatta o zamanki devlet bakanı AKP döneminde meclis başkanıydı. Arkasından yürüdü yani. Ve malı mülkü kaldı. Türk Eğitim Derneği mi ne? Onlara kaldı. Öbür tarafta kök kazanı Bülent Ersoy var. Saraylara davet edildi. Hani ben bunları diye söylemiyorum. Orada ağırlanıyor bir isim, bir unvan. İtibar görüyor. Aynı şahıs sokakta dövülüyor ve öldürülüyor. Acı olan taraf bu. Hani ben demiyorum Bülent'e de böyle bir şeyler yapılsın. Asla böyle bir şeyim yok. Zaten bu kısır döngü içerisinde hani bu derler ya bu ne biçim peynir, bu ne biçim lahana turşusu mantığıyla gidiyor her şey. Bu mantıkla gidiyor. O tarafta alkışlıyorsunuz sanatçı diye ama diğer tarafta imkan verilse o da sanatçı olabilir. O da güzel bir yerde çalışabilir. Çalışamaz mı? Bugün hukuku okumuş, ondan sonra sanat okumuş birçok trans gay insanlar var. Hangisi ne işe sahip olabiliyor? Hangisine o değerini sundurabiliyorsunuz? Hiçbirisine. Yani insanlar gece dediğim zaman hayat devam ediyor. Ondan sonracıma ben hep derim taş da yağsa, atom bombası da atılsa translar oradadır. Bunu kazıyamazsın, yok edemezsin. Var olan bir şey vardır. Yok demekle hiçbir şeyi de yok edemezsin. Yani bu siyasi dil dahil olmuş olsa yok edemezsin. Tarihten beri bak. Sümerlere git. Sümerler'de de tapınak fahişelerinin olduğu yerde Lubunyalar da vardı. Kaç bin sene öncesine git. Yok diye bir şey olmuyor. Rusya'da yok diyor ama var. Yok edemiyorsun çünkü. Yok edemezsin. Aynı geminin içinde ya batacağız, gemi batarsa yok olur her şey. Gemi batmadığı sürece o mavi dalgalarda çırpına 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 yaşam mücadelesini vermek zorundayız. Öyle.